Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi hazırladım. Bir ters bir düz lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Model 6 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet, birinci sıramı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Yani bu modeli yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Evet, ters örerek ikinci sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, bu şekilde 4 sıramızı tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonrakini ters ördüm. Yani bir düz bir ters öreceğiz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters örerek 5. sıra ön yüzünde devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bir düz bir ters örerek sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Bakın düz olan ilmeğimi şişteki ilmekten değil bir altındaki boşluktan. Şuradan örüyorum. Şöyle düz olarak yine sol şişimdeki ilmeği bırakıyorum. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi bir alt boşluktan şu şekilde ördüm. Sol şişimden bıraktım. Yani Selanik örer gibi bu düz ilmeğimizi Selanik örer gibi yapıyoruz. Ters olan ilmeğimizi ters örelim. Düz olan ilmeğimizi şişteki ilmekten değil bir alttaki boşluktan girerek düz örelim ve sol şişimizden bırakalım. Son sıramızı da bu şekilde devam ederek tamamlayalım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Terslerimi ters örüyorum. Düzleri bir alt boşluktan düz olarak örüyorum. Evet, son ilmeğimde ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Şurada kabarık kabarık görüntüler olacak. Model böyle devam ediyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada nasıl yaptıysak aynısını başlayarak devam ediyoruz. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz.
Evet, son ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 5. sırayı bir düz bir ters örerek tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim düz. Şişteki ilmekten değil, bir alttaki boşluktan, şuradan bakın girerek ilmeğimi düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. Bir ters ilmek, tersimi yine ters ördüm yani. Düz ilmeğe gelince bir alt boşluktan örüyoruz. Şu şekilde. Ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeği bir alt boşluktan girerek düz örüyorum ve sol şişimden bırakıyorum. Son sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Evet. Bakın modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Model oldukça kolay, güzel, şöyle kabartmalı bir model. Arka yüzü de bu şekilde. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz altına. Bir parça da önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Burada da hazır lastik uyguladım. Bu lastiğin yapımı var kanalımda. İsterseniz linkini bırakabilirim aşağıya yorumlar kısmına. Model böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Modelin arka yüzü. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilir bu model. Atkı bere yapabilirsiniz. Patik çorap yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz bunun her modelini bir renkte yapabilirsiniz. Evde kalan iplerinizi de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Her modeli bir renkle uygulayabilirsiniz. Yani 2 renk kullanabilirsiniz, 3 renk kullanabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz bu modeli. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.